Celalettin Kaya'da, ben de ikimiz de Bilal Ağa'nın torunuyuz. Ben ayrıca Şekil Devran'ın da torunuyum. Ben de torununun torunuyum. İkisi de madalya almış kişiler. Gurur duyuyorum onların torunları olduğumuz için. Bundan sonrasını da Celalettin Kaya anlatacak. O böyle boynunu uzatmış aşağıda kimse var mı ne atacak. İşte Bilal Ağa aşağıda nasıl kurşunu atmışsa. Küçükken kuzenlerimle bir araya geldiğimizde anneannem ve dedemin hatıralarını dinlemek bizim için bir keyifti. Özellikle dedeleri Bilal Ağa ve Şakir Pehlivan'ın Şavşat'ın kurtuluşu için verdikleri mücadele hikayelerini biraz ilgi, biraz şamatayla dinlerdik. Bilal Ağa, Alacakamanlar denilen Rus komutanını vurmuş, kahramanlıkları nedeniyle bir takdirname almıştı. Şimdi şeyi merak ediyorum abi. Ruslar Artvin'e, o Ardahan, Kars falan giriyorlar. Evet. 40 sene kadar da kalıyorlar. Evet. Sonra orada komünist devrim oluyor. Ruslar çekiliyorlar, gidiyorlar yani. Evet. Sonra oluyor. Bilal Ağa, Şakir Pehlivan Artvin'i kurtardı. Kurtardılar onları. Kimden kurtardılar hemen açıkla bakalım. Kurşun sıkmışlar tepeden gelmiş. Kim gelmiş ana? Kars ve Ardahan gibi Artvin 40 sene Rus yönetimi altında kalmış, Bolşevik devrimden sonra Rusların çekilmesiyle Türkiye'ye bağlanmıştı. Bize anlatılan bu hikayelerin ardından yıllar sonra elime geçen bir kitapta büyük dedem Bilal Çelik'in adını görmek beni heyecanlandırmıştı. Aynı zamanda şair olan büyük dedemin kahramanlığı gibi şiirleri de kitaplara yansımıştı. Sağır Harbi'nde düşmana karşı amansız hücuma geçtim yeğenim. Tekbir sedaları titretti arşı, ellerim dergaha açtım yeğenim. Kadem, Şakir beylerle saldırdım, düşmanları aslan gibi daldırdım. Ben küffarı bölük bölük böldürdüm, zafer kapısını açtım yeğenim. Der Bilal ki her tarafı gezdim ben. Nerede düşman varsa onu sezdim ben. Yakaladım, kellesini ezdim ben, akıttım kanını içtim yeğenim. Peki kimdi bu kahraman? Ya da Artvin'den çekilen Ruslardan ne kurtarmıştı? Bu gizli kahramanı araştırmaya ve aklımda kalan sorulara yanıt aramaya karar verdim. Bilal Ağa'yı bir de onlardan dinlemek için artık farklı şehirlerde yaşayan, hiçbiriyle daha önceden tanışmadığım geniş aile büyüklerinin peşine düştüm. Aslında her şey 1. Dünya Savaşı ile başlamıştı. Osmanlı, kaybettiği topraklarını geri kazanmak için fırsat kollar. Rusya vatandaşı, Türk ve Müslüman halkı örgütlemek için Teşkilat-ı Mahsusa isimli gizli istihbarat örgütünü kullanır. Osmanlı'nın savaşa girmesiyle Türk birlikleri sınırdan Artvin'e geçer. Yerel milis kuvvetler Türk birliklerinin yönetimine girer ve kısa sürede Artvin alınır. Artvin 44 sene Rus işgali altında kaldı. İkinci Abdülhamit savaş tazminatı olarak Ruslara devretti orasını. Ve Ruslar da ellerinden geldiği kadar asimilasyon yapmaya çalıştılar. Ama hiç kar etmeyi, halkını bir türlü ne Türklüğünden ne de Müslümanlığından koparamadılar. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı meydana gelince Kazım Karabekir kuvvetleri Artvin'e doğru yöneldi. Deli Halit Paşa'nın idaresinde resmi kuvvetler Artvin'e girdi. Artvin halkı isyan etti. Aslında Artvin halkına silah dağıtılmıştı. Türklere karşı kullanırsınız diye. Onlar da evet dediler. Ama ne zaman savaş başladı silahları Ruslara çevirdiler. Daha sonra Ardahan'ı geriye alıyor bizimkiler. Ardahan'a kadar gidiyor tabii. Yakup Şemil de var orada en önde. Abdest almış, kollarını geriye katlamış. Ardahan çıkartmasının asıl amacı Sarıkamış Harekatı'na destek olmak, Sarıkamış'a gelecek Rus birliklerinin önünü kesmekti. Türk kuvvetleri birkaç gün süren savaşın ardından 29 Aralık 1914'te Ardahan'ı alır. Ancak Sarıkamış Harekatı tam bir faciayla sonuçlanır. 100.000'e yakın asker savaşmadan, soğuktan donarak ölür. Rahatlayan Ruslar büyük bir kuvvetlerini Ardahan'a yönlendirir ve 4 Ocak'ta şehri geri alır. Ardahan'a doğru kayınca kuvvetler geliyorlar. Ardahan'ı tekrar geriye alıyorlar Ruslar. Bizimkiler de geri çekilmek zorunda kalıyor. Halit Bey'e bağlı kuvvetler ve Şavşat gönüllüleri çekilerek Sahara Dağı eteklerinde cephe alırlar.
Kış koşulları, giysi ve donanımları yetersiz askere küçük bir Sarıkamış faciası yaşatacak kadar zorludur. Halit Paşa çekilmeyi hiç sevmiyor. Sinirleniyor, bağırıyor, çağırıyor. Biri diyor Ardahan'a gitsin de durum hakkında buna bilgi getirsin. Orada Fihbeli Hilmi diye bir adam var. Bu da diyor ki Bilal de iyi bilir oraları. Bir ayarlarında bir bayan davasından bir şey var, sürtüşme. Bilal doğru Ardahan'a der demez daha alacağı cevabı da bildiği için tabancaya davranıyor. Halit Paşa da bunların geldiğini haber alıyor. Haber gönderiyor. Diyor ki hemen gelsinler. Bu da haber gönderiyor ki paşama söyleyin. Biz bir ayaklarımızı kurtaralım. Ondan sonra gelelim. Halit Paşa bunu öfkeleniyor. Adamı tekrar gönderiyor. Diyor ki ölürse gelecek diyor. Ölse bile gelecek. Şimdi oradaki arkadaşları beraber hemen diyorlar ki Bilal ya git bu adamı kızdırdın. Kızdırdın adamı öldürür bu. Bunlar da geliyorlar ötekilerde. O kimisi arkadaşları kapının önünde bekliyorlar. Giriyor içeri. Şimdi Halit Paşa'nın da bir huyu kendisine karşı geleni öldürmüş. Hemen silahına sarılmış. Dedemin de o küçük silah elinde hemen Halit Paşa'nın göğsüne dayamış. Bak diyor senin bacağında İngiliz pantolonu var. Benim ve arkadaşlarıma bakın hepimizin ayaklarının çarpık var. Sonra de ki nasıl geliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Halit Paşa da dedim ya deli dolu bir adam. Deli dolu. Onu biliyorsun şimdi mecliste vurdular. Adamı dövüyormuş biliyor musun? Öyle vurulmuş yani. Bilal demiş. Beni vuracak mıydın demiş. Demiş paşam demiş. Vuracaktım. Sen beni öldürdün mü ben de seni öldürecektim. Ama diyor beni öldürdüğü zaman ordu dağılır. Memleket gider. Olur mu diyor böyle şey? Ama diyor paşam diyor ben de öldüğüm zaman diyor benim çocuklar babasız kalır. Karı başkasıyla evlenir. Ben de vatan içinde onun için savaşıyorum burada. Sen beni öldüreceksin. Neyse hadi git demiş falan. Çek elini vurur. Halit Paşa'ya bunu yapmak çok zor bir olay. Halit Paşa'yı tanırsın. Ve Halit Paşa yıkılıyor. Ondan sonra daha evvel de bir şiir hazırlamış. Şiiri verecek ki artık çekilelim geriye. Ama mantığı yok. Ondan sonra çıkarıyor şiir veriyor. Ve Karaköy'e davet ediyor. Geliyor. 5 gün bizim evde kalıyor. Ondan sonra da Beşiktaş Köprüsü'ne çekiliyor. Halit Bey, Bilal Ağa ile yaşanan olay sonrasında durumun asker için zorluğunu anlar. Dağda zor koşullarda kalmaktansa Bilal'in köyü Karaköy'e inmeyi kabul eder. Köydeyken Bilal'in evinde konaklar. Şavşat'ta kısa bir süre kalan Halit Bey birlikleri gelen emirle Artvin'e çekilir. Artık Ardahan'dan Şavşat'a geçiş yolu olan Sağra Dağı'nı korumak Şavşatlı yerel kuvvetlere kalmıştır. Bilal dede 40 küsür kişi toplamış. Bunun adına da çata demişler. Yani istekli asker. Kendi ellerinde bulunan silahlarıyla, o hayra karışan adamların verdiği silahlarıyla Sahara Dağı'nın Karaköy'e tarafındaki yamaçta kendilerine barınak yapmışlar. Rus Ardahan'ın tarafından gelmiş. O devirde onların başındaki subay olan, kumanda olan komander dermişler Ruslar. Bu 40 kişinin çete reisi bile var. Rus bütün mücadelesine rağmen Sahara Dağı'nı aşağı doğru aşamıyor. Karşınızda bir ordu var. Orduya 40 kişi nasıl karşı gelir? Silahla değil, akılla. Rus'un geleceğini Ardahan'da akrabaları falan olduğu için haber alıyorlar. Geleceği yeri, yolu da biliyorlar. Geleceği yolun üzerinde tuzaklar kuruyorlar. Gitmişler Sahara'da ayı kapanı kurmuşlar kışın. Ayı kapanı kurmuşlar. İpi bağlamışlar ayı kapanına, onu kar altına kuyuya yanlarına getirmişler o kayanın altına. Ondan sonra Rus askeri geliyor. En önde gelen asker kapana düşüyor. Kapana düşünce bunu ipten tutarak çekiyorlar. Kendi yanlarına çekiyorlar.
Yanlarına getiriyorlar, imha ediyorlar. Bu arada Rus askeri bozguna vuruyor. Türkler bize tuzak kurmuş diye. Savaşa kendisi de katılan Mecit Tokdemir, 7 Mart Kahramanları kitabında o günü şöyle anlatır. Sahara'ya ulaştığımızda 1915 yılı Şubat ayının ilk haftası içinde bir gündü. Ruslar müdafaada olan yerli kuvvetlerimize karşı hücuma geçmişti. Sabah devriyesine çıktığımızda çok meyilli olan vadiden aşağı kar üzerinde yüründüğünü kulağımıza gelen ayak seslerinden anladık. Gördük ki Ruslar kar üstünde karınca gibi geliyorlar. Derhal geri koşarak Karaköylü Bilal Ağa'nın bulunduğu istikama geçtik. Ruslar bizim bulunduğumuz mevzileri dövmeye başladı. Ateş alabildiğine devam ediyordu. Bizim elimizdeki silahlar işe yaramaz eski tüfeklerdi. Ruslar bütün güçleriyle hücum ederek göllerdeki müdafaa mevzilerini ele geçirmek istiyorlardı. Bu hareketleri arasında Rusların kumandanı göllerin başına indiği sırada bizim tuzluk mevkilerinden atılan kurşunlardan biriyle vuruldu. Silahlılarımız da arkadan Sahara postasındaki Rus yığıntıları üzerine ateş açtılar. Böylece iki ateş arasında kalan Ruslar sarıldıklarını sandıklarından bozuldular ve Sahara'nın sarp yamaçlarından yukarı gerilere kaçmaya başladılar. Rusların bu kaçışlarına karşı bütün mevzilerimizden toplu ateş açılınca meydana gelen zayiat Rusların Ardahan'da verdiği ölü sayısının çok üstünde oldu. Şimdi Rus ordusu da önde alacakamanlar dermişler. Kim atsın, tabi dedeme düşüyor o. Silahıyla kafasında vuruyor, adamı düşüyor. Tabi vurulunca Ruslar geriye başlıyorlar kaçmaya. Karaköy'ün üst tarafında Caconu Mezarı diye bir yer var. Şimdi oraya çıktığınız zaman Karaköy'ü çok iyi görürsünüz. Yani Karaköy böyle yukarıdan bakar. Sahara'dan döndüğünüz zaman Şavşat'ın en iyi görüldüğü yer orasıdır bana göre. O yamaçtan iniyorsun aşağı, düz bir sahaya geliyor. Düz bir sahaya geldiği zaman onun karşı tarafında ormanlık, kayalık bir yer var. Büyük bir kaya var. Bilal dedenin kayası o. Bilal'ın taşı derler oraya. O taşın etrafında mevzileniyorlar. Ve kumandan geliyor oraya, kumanda vermeye başlıyor. İşte askere talimat veriyor, şunu yapıyor falan diye. O arada dede kumandanı vuruyor. Vurunca ordu dağılıyor. O zaman tek iz, başka yerden inmesi mümkün değil. Oradan onları nokta atış yapıyor. Kamandarı Martini vardı, ben yetiştim gördüm Martini. Alttan basmalıydı şöyle. Tek mermi itiyor, veriyor. Uzun menzilli bir silah. Arkadaşları da hedef şaşırtmak amacıyla ormanın içerisine ateş ediyorlar. Yoksa ateşin nereden geldiği anlaşılsa zaten yakın bir yalayı orada hemen öldürürler. Ateş ediyorlar. Ateş ederken de taktik şu. 40 kişi yan yana dizilmiş, sırayla ateş ediyorlar. Biri ateş ediyor, sonra öteki makinalı tüfek sesini vermek için. Ve komutanları ölünce bunlarda makinalı tüfek var endişesine de kapılınca Rus geri çekiliyor. Bilal Ağa'nın taşı demelerinin nedeni Bilal Ağa oradan alacakamanlarını bulduğu için. Adı öyle kalmış. Halen dahi köyde Bilal Ağa'nın taşı olarak geçiyor. Gittiğiniz zaman Bilal Ağa'nın taşı neresidir size gösteriyorlar. Bilal'ın taşı derler, Bilal'ın taşı. O komandanı vurmuş ya. Şimdi neredeydin? Bilal'ın taşı oradaydım derler. Bilal'in alacakamanları vurması Şavşat'ta bir efsane olmuştu. Hatıralara kazınan bu olay ağızdan ağıza anlatılmış, okullarda anılmış, kitaplarda ve şiirlerde konu edilmişti. Tipi boran Sahara, çatışmalar şiddetli, gündüzler bile kapkara, kimi geceler bir ayaz, bir ayaz. Hey gidi can, hey gidi. Vurdu Bilal alacakamanları, düşman durdu, geri çekildi.
Papağalarımızı attık havaya. Horon teptik, ura çektik. Selam gönderdik konu komşuya. Ruslar Sahara'yı geçemeyeceklerini anlamışlardı. Ama kısa zamanda hem Ardanuç hem Borçko üzerinden Artvin'e girdiler. Şavşat'ın dört bir yanı çevrilmişti. Milis kuvvetlerin kaçmaktan başka çareleri kalmamıştı. Halit Paşa orada Berita Köprüsü'ne indi. Ve bizimkiler kaldılar orada. Gelir gelmez, iner inmez evvela Rus kumandanına vuran Bilal Çelik'in evini sordular. O evi ateşe verdiler. Koca Bey'de köprüde çeşitli işkenceler yaptılar. Bizimkiler de Halit Paşa orayı bırakıp gidince mecbur olarak dağa çıktılar. Dağa çıkanların başında Tufanoğlu Bilal Gazi vardır. Ormanda gizleniyorlar. Dağlarda uzun bir müddet kaldılar. Soğuk, açlık, perişanlık. Aileleri perişan oldu. Köyden köye gidip gelmek zorunda kaldılar. Ve Bilal Gazi'nin başına da ödül koydurdular. Kar, Şubat ayı, çil, çocuk, hayvanları terk etmişler. Rus köyümüze inmiş, dikili ağaç kalmamaca yakmış. Sade karakol olarak 2 tane, 3 tane bina kalmış. Dedemi arıyorlar, Bilal Çelik'i öldürecekler. Babam atın terkisinde, Bilal Ağa at biniyor. Köyümüzün çıkışında meydan deriz. Giderken 2 devriye saldat durduruyorlar. Diyorlar ki Bilal Çelik'i tanıyor musun? O da tanıyorum diyor. Soğukkanlı bir adam zaten savaşmış. Demişler ki nerede bulabiliriz? Vallahi ben de görmedim demiş bu ara. Basıp gidiyor. Dese ki benim tak vuracaklar silahlı onlar. Dedemiz öyle bir dede. Şavşat'a inen Ruslar, Türk tarafına destek veren Şavşatlı gönüllülerden oluşan 1000 kişilik bir liste hazırladılar. Bu gönüllüler hala Rusya vatandaşıydı. Yani vatan haini olarak aranıyorlardı. 3 tane kız, 4 tane erkek evladı ormanlıkta kalıyorlar. Hatta Bilal Ağa'nın o şiirlerin birinde bir kıtasında bir nişanlı kızım var, ekmeğim taşır diye bir şey yaptım da halen. Babası ormanda kalıyor. Bu dedelerimin ikisi de savaşmış oralarda. Sonra dönmüş benim babamın olduğu köye, ormanlı bir köydü. Orada saklanmaya başlamışlar. Ruslardan kaçmışlar. Annem onlara yemek götürürmüş. Ormanın içinde saklanıyorlar. Habersiz yemek götürüyor ki dışarıdan gelip onları da öldürmesinler. Akrabaları var. Yukarı koyuldu, oraya gidiyorlar. 3 gün kalıyor, diyorlar ki kusura bakmayın bizim de başımızı derde sokarsınız. Oradan Sıkızır'a gidiyorlar. Biraz kalıyor, diyorlar kusura bakmayın yeter bu kadar. Dede yok, dede kaçak, dede eşkıya. Cafer Yılmaz ondan şöyle 10 sene evvel öldü. O zaman çocukmuş. Nene gelmiş demiş ki ben tek başıma gidemem, o çocuğu bana ver. Gitmiş, eşi ağlamış. Senden başka vatansever yok mu? Bizi perişan ettin falan filan. Onun üzerine dönemim adlı şiiri oldu orada yazmış işte. 7 kudretindir tuttuğumuz rah, saçını başını yolsan dönemem. Habirdir, hakimdir Cenab-ı Allah, 100 türlü mazeret bulsan dönemem. Beni Adem için beni ağlatsan, çatlar sabır taşı sen bana çatsan. Sen mah gibi insan, şems gibi batsan, gül gibi sararıp solsan dönemem. Bu kalmak haldadır izim nişanım. Benim şahsiyetim, şerefim şanım. Der Bilal yetişir pek perişanım. Sen benden perişan olsan dönemem. Artık orada tutunamayacaklarını anlayınca bu defa Bilal Gazi bunlara dedi ki biz gidip Halit Paşa kuvvetlerine katılalım. Çeşitli perişanlık içerisinde bir yolculuk yaptılar ve Ardanuç tarafından Halit Paşa'nın tam karşısına geçtiler. Ama Halit Paşa bunları düşman kuvveti zannetti. Hemen arkalarında da Rus kuvveti var. 2 ateş arasında kaldılar. Millet Dağı'na gittikleri zaman arkalarında Rus, önlerinde Türk ordusu. Arada bir su varmış ama su o kadar büyük ki göbeğinden yukarı çıkıyormuş insanın. Hatta Artvin'de bunları sarmışlar, bir yerde sıkıştırmışlar. Nehri atlamışlar 3-5 kişi. Kadem pehlivan
Benim öğretmenimdi Alaaddin Şalikoğlu. Onun babası. Dedemi sırtımda götürüyor. Dizine yaralanmıştı. Sırtında bırakmıyor orada o nanelerini. Böyle günler, zor günler geçirmişler. Halit Paşa bunların Şavşat'ta gösterdikleri yararlılıklar nedeniyle diyor ki isterseniz katılın bana, isterseniz katılmayın. Bilal Gazi demiş ki ben sonuna kadar sizinle beraberim. Oradan oltu atına geçmiş. O devirde ayağında çarık, köyün, milletin, halkın yardımıyla orduya yiyecek, giyecek vererek ile o şekilde o harbi o şekilde kazanmışlar. Türk milleti çok yani askere yardımseven insanlar var imiş. Her nereye gidiyormuşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin köylerinin içerisinde böyle derdi ki sıra. Birinde çorap, birinde eldiven, öbüründe ekmek, ötekinde çarık. İnsana ne ihtiyacı var ise onları köylerde böyle sırada dururdu. Kadınlar, erkekler sıra. Bilal, Halit Bey kuvvetlerine katılarak Oltu ve Erzurum cephelerinde savaşır. Halit Bey'in yanında güvendiği bir adam olarak yıllar geçirdikten sonra sağlığı nedeniyle terhis olur. Başında ölüm emri olduğu için Rus kontrolündeki Şavşat'a dönemez ve Anadolu'da kalır. O da Çorum'a tekrar arkadaşların yanına dönüyor. Perişanlık çekmişler Çorum'da, Amasya'da, Merzif'te dolaşmışlar. Oradaki akrabaların zaman zaman tarlalarını sürmüşler, yardım etmişler. Yemek pahasına işte. Amasya'da halk bunları el üstünde tutuyor. Niye? Çünkü Amasya'da terör başlamış. Soygunlar başlamış. Devlet yok. O eşkıya grubuna karşı savaşıyorlar ve onları Amasya'dan atıyorlar. Yani dedenin ve arkadaşlarının Amasya'ya karşı yaptıkları da o. Amasya'da ben askerken mahallede bir vatandaşla görüştüm. Dedi ki dedeni biz çok iyi tanıyoruz. Falan adamdı. Yaşlı da bir adamdı. Burada böyle oluyordu. Bizi böyle eşkıyalara karşı bunlar kurtardılar, korudular. Oradan da Cumhuriyet ilan edilince Ruslarla tabii Çar devriliyor. Lenin geliyor. Ruslarla anlaşma yapılınca Bilal Gazi de köyüne dönüyor. 4-5 yıl sonra köyüne dönüyor. Annem de silah atmayı çok güzel becerirmiş. Silahla elime karşılamaya gideceğim. Silahı ata, tüfeği ata. Onların geldiğini duymuş, almış tüfeği eline çıkmış annem. O zaman köylerde başı açık gezilmez ya, ben başımı açıp öyle çıkacağım demiş. Ondan sonra işte öyle karşılamaya gitmiş. Ona karşı kendimizi o kadar suçlu görüyorum ki canım. Şimdi savaş olmuş. Savaş bitmiş. Savaşta görülmedik bir fedakarlık göstermiş. Halit Paşa buna bir ferman vermiş. Eski Arap harfleriyle yazılı. Yaptığı fedakarlıklardan ve kendisine devletin belirli bazı fedakarlık yapmasının gerektiğinden, mağdur olduğundan bahsediyordu. Ama ulan Allah sakla be kardeşim ya. Allah sakla be kardeşim ya. Öyle orada eşyalar arasında kayboldu gitti. Bu önce babamızın, annemizin, Allah rahmet eylesin, onların hastası, sonra bizim. Yani tarihi bir eserdi. Yanımızda kalsaydı her gün öpseydik. Her gün öpse başımıza koysaydık. Berat madalyası diye bir madalya veriyorlar. Hem bir belge hem madalya. Evler dağıldı, evler yandı. Geri kalan ne varsa her şey satıldı. Herkes bir tarafa gitti. Efendim, yani bu işlere de değerini bilen kimse de yok. Dolayısıyla da sahipsiz bir şey kayboldu gitti. Belki de yanan evlerin içerisinde yandı gitti. Dört tane paşa imzası var. Kazım Karabekir var. Atatürk var. Çakmak var. Halit Paşa var. 1945'lere, 46, 47'lere kadar duruyormuş. Sonra arada bulamadılar. Bilal Çelik'e verilen takdirname ve madalyanın izini sürmek için Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdum. Bir yığın evrak toparladıktan sonra yönlendirdikleri askerlik şubesini ziyaret ettim.
Ne yazık ki başvurum kabul görmedi. Bilal Ağa'nın kızı tarafından küçük torunu olduğum için başvuru hakkım kanunen yokmuş. Bütün mal mülkü gibi bu hak da sadece erkek çocuklarının ailelerine miras kalmış. Bu çalışmaların sonunda o metrukiyerlerden herkes devletten şeyler istiyor. Bilal Ağa uzun bir süre şey istemiyor. Tutuyor, devlet şurasında dava açıyor. Davayı kazanıyor. Ve buna yerler veriyorlar. Köprülü köyünden ve tapuya gittim. Tapudan doğru sordum. Dediler ki evet öyle bir şey var. Ve onların da belgelerini aldım. Şurayı devlet kararı elinde. Sadece bizim değil. Ferhan Çelik'ten aldığım mahkeme evrakları eski ve zor anlaşılır bir dille yazılmıştı. Anlaşılan 1932 yılında Bilal Çelik, Köprülü köyündeki arsalar için Şavşat Mal Müdürlüğü'ne dava açmıştı. İncelemeler ilginç bilgileri de ortaya koyuyordu. Mal Müdürlüğü, Bilal Çelik'e verilen arsaları muhacir olmadığı gerekçesiyle 10 yıl kadar sonra geri almak istemiş ama Bilal Ağa'nın davası neticesinde Devlet Şurası savaşta zarar görenlere kanun gereği bedelsiz mülk verileceğine hükmetmişti. Daha önemlisi, Bilal Çelik'in savaşta 5 yerinden yaralanarak gazi olması ve madalyayla ödüllendirilmesi mahkemenin bu kararına konu edilmişti. Sahra'da elinden yara almış. Ağır bir yara almış elinden. Hatta bir müddet istirahata çekilmiş. Daha sonra da yazılı takdirnamede Bilal Gazi diye geçiyor. Yani gazi olduğunu bize Halit Paşa şahit. Hatta demiş ki Bilal ben sana yazılı takdirname vereyim. Sonra yaptıkların her birisi inkar olur. O yazılı takdirname ileride savaş tazminatı filan alırsın istemem demiş. Hayır vereceğim demiş. Daha sonra Cumhuriyet ilan edildikten sonra zarar ziyan komitesi gelmiş, devletin resim komitesi. Ve çağırmışlar. Demişler kim ne yaptı, kim ne yapmadı. Herkes ön plana çıkıyor. Samanlıkta gezenler kahraman olmaya çalışıyor falan. Demişler sökmez. Yazılı belge. Bizim çıkarıp yazılı belgeyi gösterince Köprülü köyünden geniş bir araziyi savaş tazminatı olarak veriyorlar. Daha önce bu bina yolun karşı tarafında Ermeniden kalma büyük bir bina varmış. O sökülmüş, oranın tahtasıyla burada yeniden yapmışlar. Tarihini bilmiyoruz. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında galiba. Bilal Ağa savaşta gördüğü zararlardan dolayı devlete bir dilekçe vermiş. Devlet yani toprak reformu yapmış. Ermenilerden kalan yerleri halka bölüştürmüş. Çökmek üzere. Bakıma ihtiyacı var ama bilinçli bir ekibin çalışıp da bunu kaldırması lazım. Alttan duvarlarda açılma var. Kirişlerde asma var. Ben şimdi beton yaptırdım ona direk vereceğim alttan kaldırabildiğim kadar. Şimdi bunu sökersem çok çürümüş dağılır. Toparlama imkanı yok. Kaymakamlığa müracaat ettim. Ben bu evi sökmek istiyorum. Sökme. Niye? Şavşat evi, tarihi Şavşat evi ama oturulmuyor, çöküyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok dedi. Ne diyorlar? İmkanımız, ona ayrılan bir para kaynağımız yok. Restorasyon yaptıralım. Öylece kaldı işte. Kendi imkanlarımla ayakta tutmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar yine bir ev bırakmışlar da emekli olduk geldik oturuyoruz. Şavşat'ta bundan çok yok yani. Burada 2 taneydi Ermeniden kalan. Onu söktüler bir bu var şu anda. Abi eşya getirdik bir yere koyulmuyor etmiyor. Ev uymuyor eski ev. Bir yerine yaptırıyorsun bir yerden asıyor. İşte buraları yapacaktı da ondan sonra. Söksen de sökemiyorsun. Kaymakamlık hani gelen bu evin fotoğrafını çekiyor ya turist Şavşat evi diye. Evet. O zaman dedim ki buyurun biraz tadilat yaptırın da hani sökme yasaksa tadilatı yaptıracaksınız. Tarihi Şavşat evi olarak geçiyor. İşte turistler çok büyük şey yapıyorlar yani fotoğraf bilmem ne. İzin alsın almasınlar. Sabah kalkıyorsun ki buraları sarmışlar, çekiyorlar. Ve az yukarıda da bir eskiden kalma kilise. Ama devlet tarafından taşı yıkılmış. Tamamen harabe. Turistik şeylerde kilise geçtiği için oraya çıkıyorlar. Tabii orası sağlammış, kilise sağlammış. Orayı devlet söküyor. Onun bir kısmıyla Şavşat'ta subay evi yapılıyor. Bir kısmıyla da Sahra'da posta karakolu vardı, jandarma karakolu.
Buralar hep tarihti. Kim kaç tarihinde doğmuş, kim ölmüş, o zamanın boya kalemleri vardı. Onlar da hepsi yazılıdır. İşte Remzi Kemal Çelik'in doğumu, filan oğlunun şeye gidişi, bu karaldıkça o yazılar kapandı. Dedenin vefatında ben 4-5 yaşlarındaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Köprülü köyünde vefat etti. Yani şu anda ölürken ağzını böyle onu da hatırlıyorum. Öküz arabasıyla kırıktan yukarı çekildi götürdü ama ben tabii o zaman köprüde kaldım. Ben götürmediler, ben cenazeye gitmedim. Dedemi Karaköy'e götürdü, orada defnettiler. Hatta onun mezarını da ben yaptırdım. 2 yılda bir gittiğimde gider bir Fatiha'mı okur, duamı eder. Allah'tan rahmet diler, gider. Bir Rus peşlisi vardı bizde. Nereye gitti bilmiyorum. Kayboldu gitti. Tarihi sakla kardeşim. Bilal dedenin savaşta kullandığı Rus peşlisi nerededir belli değil. Bilal'ın 3-4 tane tüfeği var. Hepsi beşli. Çocuklarına dağıtmış. Adamların elinde makinalı tüfek var, senin elinde beşli. O da Ruslardan alınmış, Rus beşlisi. Rahmetli abim sattı. Kıymetini bilmediler ki. Oysa hatır olan saklı. Makarizmalı. Böyle elle makarizması, mermisini veriyorsun. Beşli, 5 tane mermi alır. Adı üstünde zaten. Beşli. Mermisi kıtlaştı, azaldı. Yani bulunmuyor onun. Fabrikada üretilen mermisi yok. Rusya'dan kalan mermiler falan. Filan köyde varmış, 4 tane oradan alıyor, şuradan bilmem ne alıyor. Şişelerin içinde sakladı babam oksitlenmesin diye. Avukat Kemal Kaya'ya verdik biz onu. O da Ezmi Bey'e vardı. Büyük amcamın kızının çocukları. Ezmi Bey'e o da bağışlıyor ona. O diyor ki İstanbul'a götürdüm. Diyorlar ki silah 80'li yıllarda toplandı. Teslim ettik. Tabii verilmiş onun bir şeyi yok. Öylece dağıldı gitti o iş. Ben çocukken annemden Bilal Ağa'nın şiirlerini not almak istedim. Şöyle diyor Bilal Ağa. Sahara Dağı'nda 4 ay harp ettik. Kayaları yarıp istikam tuttuk. 7 defa Rus'u kırdık dağıttık. Hakkın hikmetine tacı kalmışım. Ruslar tepelere çıktılar. Ayna ile dört etrafa baktılar. Ermeniler hanemizi yaktılar. Ailemle ben ormanda kalmışım. Ruslar tepelere çıktı bir zaman. Esti tipi moran şiddeti duman. Akır Moskof'un diye dedik eleman. 7 yerden yara izi almışım. Bilal bu vatana kurban ederken bizi hak sakladı kurmadı düşman. Hakkın inayetinde olan da insan, ben bu hayatıma tacip kalmışım. Çok sayıda şiir yazdığını ve şiirlerini bir kitapta topladığını duydum. Ben görmedim. Bakın ben doğmadan ölmüş. Ama kitap kayıp. Kimde, hangi çocuğunda, hangi torununda, hangi gelininde belli değil. Büyük bir eser, büyük bir değer. Biz de şundan dedemizin şiirlerini derlemeye çalışıyoruz. Sahara Düğünü kitabı. Orada açar şiirler okunmuş. Elimize geçmedi. Elimize geçmedi maalesef. Abdülmecit Tokdemir'e emaneten verilmiş. Sonradan ben 2 defa görüştüm Abdülmecit Tokdemir'le, rahmetliyle. Yok bende dedi. İnkar etti. Böyle olmaz mı? Kayboldu gitti. Böyle şeyler oluyor. Mecit Tokdemir bir kız davasından onu herhalde yakmış, kaybetmiş. Mecit Tokdemir'in kızını Alem Açıkgöz babamın kaynının oğlu evlilik münasebetiyle almış. Geri almaya çalışmış o da hani. Vermemiş. Babam yaylaya getirmiş. Yaylada saklamış. Jandarma geliyor bulamıyor. Tabi biliyor ki Muharrem Çelik bunu el attı babam. Onun için dedem işte onun öcünü oradan almış öyle. Bir türlü ele geçiremedik. Yok. Bilal Ağa'nın madalyası, takdirnamesi, tüfekleri gibi Sahara Düğünü ismini verdiği şiir kitabı da kayıp. Bugüne
sadece hafızalarda kalan ona yakın şiire ulaşabilmiş. Ben çocukken, ortaokulda öğrenciyken 7 Mart'ta Bilal Ağa'nın adı geçerdi. Aradan kaç sene geçmiş. Demek ki 20-25 sene sonra Bilal Ağa'nın adı Kurtuluş Savaşları'nda geçiyor. Bir adam öldükten sonra eğer adı bu şekilde dillere destan olmuş ise bu boşuna değil. Topluma mal olmuş bir kişi orada. Onu o şeyleri de aynı taklit ederdiler o 7 Mart'ta. Şimdi oluyor olmuyor bilmem Şavşat'ta. Bunca esirlikten sonra temsili milis kuvvetlerimiz sahada... Burayı sana yap. Düşmanları yok ediyor. Bunca araştırmadan sonra kendime yıllar önce sorduğum sorunun cevabını bulmuştum. Türkler 1. Dünya Savaşı'ndan çıktığında, savaş öncesine göre sınırlarının genişletilebildiği tek bölge, geri alınan Artvin, Ardahan ve Kars'tı. Evet, Ruslar devrimle uğraşırken geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Ama Büyükdedem ve diğer kahramanlar böyle bir mücadele vermeselerdi, kimsenin geri çekilmesi de beklenemeyecekti. Bilal Ağa'yı Şavşat'ta bizim versiyonumuz ve üstü tanımayan olmaz. Ama bizden sonraki versiyon biraz tanımayabilir. Biz ve bizim üstümüz, yaşlılarımız herkes tanır Bilal Ağa. Yani Çiçek Nene'yi, mesela Yavuz Görüş Çiçek Nene. Bunlar Şavşat'ın böyle markalarıdır. Bilal Ağa'yı kahraman bilirler. Yani düşmana göğsünü siper eden kişi bilirler. Önder kişi bilirler. Şimdi bunu biraz da yalnız gibi demeyelim de yani önderliğini yapmıştır. Ve yani silahlarını daha çıkmıştır yani bizzat kendisi ve arkadaşları. Hep okullara gittik, bıraktık. Her şeyi. Eşeği de bıraktık. Evrakı da bıraktık. Gittik. Hedef okulları bitir. Hedef o. Ne oldu? Bitirdik. 50 senedir de avukatlık yapıyorum. Ne oldu? Bu hayatımızda yaptığımız hataların en büyüklerinden birisi. Tarihi muhafaza etmek lazım. Bilemedik. Şuradan bak şimdi gösterirdim ben size de yok göremezsiniz. Buradan sis var. O sis olmasa bu evi alırken biraz ona heveslendim. Karşıda oraya benzeyen bir yer var. O dağın kenarında. Oradan böyle balkonda oturuyorum. Çayımı alıyorum ağzıma. Dedenin kurşun attığı yerin altını çiziyor. Yani orası tam değil. Keşke orayı görebilsem. Seyrediyorum. Ve benim bu evin en çok ısınma olan birisi de bu. Ve çocuklarıma da bu apartmanda ev aldım. Böyle bu tip hatıralarla yaşıyoruz. Halbuki ulan al eline. Şey yok ki ya. Kıymetini bilmemişiz. O belgeyi al da sakla kardeşim ya.